Şimdi boş bir ekranla karşınıza geldim. Burada farklı bir konuyu anlatmak istiyorum. Excel'den ziyade ofis uygulamalarının genel bir davranışı var. Ondan bahsedeceğim. Böyle ki sağ tuş yaptım. Yeni ve boş bir Excel dosyası açtım. Ve açıyorum Excel dosyasını. Ve buraya diyorum ki Excel eğitimi yazdım. Tekrar kapatıyorum. Şimdi bu Excel dosyasının içerisinde sadece bir tane Excel eğitimi yazıyor. Başka hiçbir data yok. Sonundaki XLSX uzantısının ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu ofis uygulamalarının tamamının sonunda neden X konuldu? Biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi X konulduysa ben bu X'i silip yerine şöyle bir şey yapmak istiyorum. Zip yapacağım. Tamam diyorum. Ekranım yeni sekmeye geçti. Şöyle. Bakın dosyayı değiştirdim. Uzantısını zip yaptım. Yani bir sıkıştırma dosyası formatına dönüştürdüm. Aslında bütün ofis uygulamaları bir kitapçık açıyorsanız bir nevi altında sıkıştırılmış dosyalar vardır. Bakın bu dosyayı açıyorum şimdi. Dosyayı açtığımda zipli dosyayı şu şekilde içinde dosyalar olduğunu göreceksiniz. Deneyebilirsiniz. Hem ilginç bir konu hem de bilirsek bazı artılar olacak. Şimdi şu klasörler olduğunu söylemiştim. İçinde genelde XML dediğimiz dosyalar olur. Mesela şöyle kodlar olur. Ama not defterinde yazılmıştır. Yani ham bir dosyada veriler vardır. Gördüğünüz gibi böyle klasörler oluşuyor. Mesela Excel klasörünü açıp mesela Share Settings klasörünü açtığımda Excel'e yazdığım Excel eğitimi dosyası A1 hücresine burada verisini görebiliyoruz. Bu arada browser'dan açıyorum ama sağ tuş deyip bunu not defteriyle de açabilirim ki bunların özelliği zaten Notepad'de açılıyor olması. Notepad neden önemli? Niye burada açılabilmesinin avantajı var? Bakın burada. Eskiden ofis uygulamalarında, PowerPoint, Word bütün dosyalarda sonunda XLSX yokken Excel dosyası bozulabiliyordu. Bozulduğu zaman da tekrar geri dönüşü yoktu. Ve o harcadığınız bütün datalar yoktu. Eskiden tabii database mantığı da yok. Belli bir sistematik kaydetme de yoktu. Bütün bilgiler elinizden kayıp gidiyordu. İşte Office'in 2010-11'li yıllardan sonra ofis uygulaması sonuna X koydu ve altında XML. XML'deki X harfinden geliyor. XML yapısına döndü. Dolayısıyla altında sanki bir not defterine kaydediyormuşsunuz gibi düşünün. Not defterindeki bozulma ihtimali neredeyse sıfır, yani hiç böyle bir ihtimal olmaz. Bu hale dönüştü. Ve yani ben yıllardır Office kullanıyorum. XML'e döndükten sonra böyle bir dosyanın bozulduğunu hatırlamıyorum. Hani virüs girebilir, bir şey olabilir, dosyayı bozabilir ama böyle tamamen gittiğini hatırlamıyorum. Böyle bir şey olmadı. Bir de aynısını PowerPoint'te yapalım mesela. Yeniye geldim. Bu sefer PowerPoint sunusu aktarıyorum. İçine iki tane sunum açalım. Bir diyelim ki şuraya Excel eğitimi, bir sayfa daha oluşturalım. Buraya da bir tane resim koyalım. Buradan hazır resimlerden olsun. Bir tane resim koymak istiyorum. Evet, mesela şu resmi koyalım. Kaydediyorum, kapatıyorum. İçinde Excel eğitim var ve bir tane resim var. Yine PPTX bu sefer, onu değiştiriyorum. Bunu da zip yapıyorum. Enter'a bastım. İkinci ekranıma kaydığı için şunu tekrar taşıyalım. Bunu açalım tekrar. Yapısı fark edebiliyor. Bu arada bunu da böyle ezberleyeceğimiz bir durum değil bu. Bu şekilde XML dosyalarını göreceksiniz. Mesela slide'ın içinde muhtemelen şunların birinde slide 1 diyor. Şurada görebilir miyiz? Bir bakacağım. Excel eğitimi yazmıştık. Muhtemelen burada olması lazım. Evet, gördüm. Şurada bakın. Excel eğitimi yazıyor. Datalar burada Notepad olarak tutuluyor. Artı mesela slide 2 vardı. Şu medyanın içinde muhtemelen. Evet. Medya içinde de şu bizim resmimizi göreceksiniz. O resimde medya içinde buradaydı. Bu dosyalar şuradan ofisten yola çıkarak Excel, PowerPoint'te var, Word'de var. Access'te, Outlook'ta yok bunlar. OneNote'da da yok. Bilginiz olsun. Sadece Excel, PowerPoint, Word dosyalarında bunu kullanabilirsiniz. Peki mesela PowerPoint dosyanızdaki resmi değiştireceksiniz. PowerPoint programı yok elinizde, başka bir dosyada. İşte böyle açarak değiştirip sonra içindeki zip dosyasını tekrar PPTX'e dönüştürerek dosyayı böyle değiştirebilirsiniz. Çok zor şartta kaldığınızda. Bunu da anlatmak istedim.